Evet arkadaşlar, bugün neredeyiz biliyor musunuz? Polat çiftliğinde. Şimdi bizi meraklı bakışlarla Ahmet ve Mehmet izlerken şimdi Abdullah kardeşimiz de nereden geldiler bunlar diyor içinden belki de. Bugün arkadaşlar Ship on the Shaun var ya, hani koyun Shaun çizgi filmlerde, şimdi görüyorsunuz zaten ekranda. O koyunların olduğu, Safkan ırkın olduğu çiftliğe geldik. Şu an hazırlıksız yakaladık. Çat kapı geldik. Ama bir sonrakinde yine daha böyle ayrıntılı çekeceğiz ama öncelikle o koyunlar hakkında biraz bilgi alacağız. Ben birkaç soru soracağım Abdullah kardeşimize. Bu arada şapkam nasıl? Şöyle. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi ben bir iki soru sorayım. Öncelikle İsmim Abdullah Polat. Evet. Aslen Gaziantep'teyim. Doğma büyüme Osmaniye'de. Yaklaşık 20-25 seneden beri hayvancılıkla uğraşıyoruz. 20-25 senedir. Başka bir işiniz var mı normalde? Yok, Osmaniye'de tek kaynakçıyım, işte motor Hayır, ustasıyım hayır. deyip de. Hayır, tek işimiz hayvancılık. Burada hangi tür hayvanlar var öncelikle? Şimdi bizim çiftlikte Alman karabaşı, Evet. Suffolk, Macar merinosu, lakunlarımız var biraz. Lakun? Evet. Lakun Fransız koyunu, süt koyunu. 4 çeşit mi normalde? Şu an 4 çeşit 4 var. çeşit. İlk söylediğinizden bu şeyden başlayalım. Hangisi? Suffolk Alman karabaş. Suffolk'tan öncelikle. Şimdi burada Şu gördüğümüz Suffolk yavrularımız. Suffolk yavruları, safran Suffolk yavruları. Evet, Suffolk yavrularımız. Bu Suffolk hakkında biraz bilgi alabilir miyim? Başları siyah, ayakları da siyah. Evet. Onun dışında şu yatan da orta. Başları Evet. Alman karabaşla bunların farkı Alman karabaşların kafalarında beyaz tüyler oluyor. Evet. Suffolklar olmuyor. Çıplak siyah kafalılar. Et verimleri Alman karabaşa göre daha yüksek. Alman Kuyruk ve yün. yani genel aslında şöyle söyleyeyim, yani Çinli ile Japonlu gibi tabir edilirse Evet. Birbirine yakın hayvanlar. Ama safkanlık olarak tabii Suffolklar karabaşlardan canlı ağırlık alışı, etinin yağsızlığı, gelişimi daha farklı, daha kaliteli bir ırk. Menşei neresi bu Suffolk'ların? Suffolkların menşei İngiltere, İngiltere. İrlanda, İngiltere. Alman karabaşlar adı üstünde Almanların. Almanların. Süt verimi var mı? Süt verimi ikiz koyunu rahat besliyorlar. İkiz yavru. Yani araştırmalarda et ırkı koyunların içerisinde süt verimi en yüksek koyun. Anladım. Suffolklar. Şey olarak kuyruk olayı. Kuyruklar yok. Kuyruksuz hayvanlar. Evet, şuna bakılırsa Kuyruksuz hayvanlar ama bedenlerinde de öyle bizim kuyruksuz hayvanların bedeni yağlı olur denilen Evet. tabirde bedenleri çok da yağlı değil yani. şu yapıya bakılırsa çok böyle yağlı gibi duruyor, böyle iri yapılı. yok değil. Yani bu hayvanların karnı doysun, otla, çöple karnı doysun, etleniyorlar. Peki ısıya karşı dayanıklılıkları nasıl? Yani şimdi Burası Osmaniye. Osmaniye, biz burada yılda bir doğum yaptırıyoruz. Aslında soğuk yerlerde bu 14-15 ayda çift doğum yaptırıyorlar. Bizim sıcaktan dolayı biz bu verimi alamıyoruz. Ama tabii sıcağa insandan dayanıklıdır hayvan her zaman için. Anladım. Bu Çukurova bölgesinde normalde yaşayabilecek bir ırk. Evet, ama dediğim gibi soğuk yerlerde verimi daha fazla. Bu Suffolk sizin aklınıza nereden geldi? Ya şimdi biz O kadar koyun var. Sarıbaş, Sakız, Urfa, yani bu tarz şeyler dururken biz ilk başta bunu merinosla melezledik. Merinosla melezlediğimizde verimi çok fazla oldu. Yani biz yaklaşık 4 aylık 5 aylık kuzularımızı merinosla melezlediğimizde 50 kilo civarında geldi. Dedik ya bunun et verimi bu kadar yüksekse biz bunun orijinalini besleyelim. Öyle yollara çıkarak işte ithal izni aldık, ithal ettik. nereden Üretiyoruz. İrlanda ya da İngiltere dediniz? Biz Macar'dan getirdik. Çünkü Evet. bizim İrlanda'da veya Macar'la Bulgar harici küçükbaş ihracatımız yok. Ya Bulgar'dan getireceksiniz ya Macar'dan. Evet, arkadaşlar. Onlar da İngiltere'den veya işte diğer Avrupa ülkelerinden toplamışlardır. Macar da Türkiye'ye sevk ediyorlar. Anladım. İkinci koyun olarak Yani Tür- ikinci koyun olarak içeride Alman karabaşlarımız var. bir de ona bakalım Onların hocam. amcasının oğlu. Evet, Alman karabaş yani normalde görselde fark edilecek bir şey yok herhalde. Aynı gibi gözüküyor. Çok ufak tefek farkları var. Anladım. Alman karabaşlarla Suffolkları yani içinde olmayan insanlar pek ayırt edemezler. Evet. Bunların içerisinde de Suffolklarımız var.
İçinde Alman karabaşları var. Buyurun. Evet. Oo, evet. Maşallah. Şöyle yanlarına gelebilirim. Mesela şu bir Suffolk galiba. Evet. Kocaman Evet. iri yapılı. Koyunu yani çok bildiğiniz Ship on the Shore filmini seyrediyor gibiyim arkadaşlar. O çizgi filmdeki var ya. Başlar simsiyah. Ayaklar siyah. Vücutları da böyle, bacakları da Skoda böyle eğri gibi duruyor. Yapılar mı öyle? Yani bacaklar bunların Alman karabaşlarla ayırt edilecek özelliklerden bir tanesi bacak kalınlıkları. Evet, çok kalın. Evet, Alman karabaşlara göre bacakları çok kalın. Evet. Bu Alman karabaş hangisi? Mesela Arkasındaki mi? Yanımızdaki bir Alman Ha, karabaşı. Alman karabaşı dediğimiz Kafa bu. şekline bakıyorsunuz. Tam tüy- siyah değil. Tüylü, beyaz Evet. tüy var kafalarında. Evet. Kulakları misal sokakların daha büyük, daha iri. Evet. Kafası yanıkları daha siyah. Mesela ben tek bakışta Alman karabaş diyebilirim şuna. Evet. Tam siyah olanlar Suffolk, kahverengi ve türevleri de Alman karabaş diyebiliriz. Mesela şu Alman karabaş, Hayır. Onun kendine karşılayan misal. Evet. Bu Suffolk. şu kuyruğu küt, Evet. Doberman kuyruğu gibi olan. Evet. Bunlar doğuştan mı böyle? Yok. Bunların kuyrukları lastikle kuzuyken düşürülüyor. Evet. Neden bu ihtiyaç duyuluyor? Evet, neden? Mesela hani hayvan severler bize diyecek ki ya siz ne yapıyorsunuz? Burada bak kuyruklu hayvan var. Kuyruğu Evet. uzun. Normalde hepsinin kuyruğu standart böyledir. Uzun. Şöyle kuyrukları sallanıyor. Şöyle bakın şurada köpek kuyruğu gibi duruyor. Evet. Bakın şu da değil mi? Aynen. Evet. İlk defa böyle bir kuyruklu koyun görüyorum. Lastikle boğularak düşürülüyor. Aynen. Sebebi ne diye soralım. Sebebi normalde bizim kuyruklu koyunlar çiftleşirken koç kuyruğu yukarı kaldırarak çiftleşiyor. Ama bu kuyruklu koyunlarda kuyruk kaldırma işlemi olmadığı için koçun kamışı kuyruğa sürtünmeyle bir iltihap oluşuyor. Hani dışarıda çok temiz veya dezenfekteli bir kuyruk olmadığı için iltihap oluşuyor. Bu iltihap da Koç için sıkıntı. koç için de koyun için de gebe kalması için de sıkıntı ve bütün hayvanlara bunu bulaştırma ihtimali de yüksek. Ve doğumda da doğum suluğu patladığında bu kuyruk tamamen o suyla ıslanıyor. Evet. Mikrobik enfeksiyon kapıyor. Çok bir aşırı kötü kokusu var. Sinekleri kendisine çekiyor. Ama kuyruk olmadığı zaman çok daha temiz, çok daha hijyenik görünüyor ve hijyenik de yani kuyrukluya göre. Tamamen sağlıklı. Yani o aslında şey için hani bu aksesuar gibi güzel görürsün falan diye bu yapılan bir şey değil aslında. Ama genelde insanlar öyle algılıyorlar. Anladım. Yani bunun hem çiftleşmede hem doğumda hem koçun hem koyunun daha temiz olması için yapılan bir işlem yani. Evet, telefondan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hijyen açısından kuyruklarının boğulduğunu söyledik. Mesela şu Alman karabaşın kuyruğunu görüyorsunuz. Bir nevi kurt koyunu şey gibi, Evet. kuyruğu gibi. Bunları siz mi yapıyorsunuz, veteriner mi? Bunlar normalde doğumda biz yapıyoruz. Evet. Yani 3 günlük, 5 günlük, bir haftalık ne kadar küçük yapılırsa o kadar hem hayvan hissetmiyor hem çabuk düşüyor, çabuk iyileşiyor. Evet. Lastik boğma olayıydı galiba. Böyle lastik- makası var. Özel bir lastiği ve makası var. Evet. Takıyorsunuz 15 gün içinde, 10 gün içinde kendisi düşüyor. Ben onu Doberman köpeklerde görmüştüm. Sıkıyor, şişiyor, ondan düşüyordu. Aslında onu şey için de kullanıyorlar. Bu iyiliş dediğimiz tabir var ya. Evet. Hani kurbanlıklarda, Evet, tekelerde falan. evet. Asıl amacı o. Ama işte birçok amaçla kullanılıyor. Kullanılıyor. Bu Alman karabaşıyla Suffolk'u tercih edin deseniz sadece siz Ya şimdi Alman karabaş da güzel bir ırk. Suffolk da güzel bir ırk. Suffolk Türkiye'de de dünyada da yani hakiki safkan olan sayısı gerçekten çok az. Alman karabaşa göre çok pahalı bir hayvan. Evet. Yani bir Alman karabaş alacağınıza pardon bir Suffolk alacağınıza 3 tane 4 tane Alman karabaş alabilirsiniz. Ama tabii şu da var. Yani piyasada her kafası çıplak hayvan orijinal Suffolk değil. Değil. Bunu Macarlar üretmiş, Amerikalıların var. Yani üretmiş derken melezlemişler. Ama bunun safkanı İngiliz olanlar ve İngiliz olanlar da çok pahalı. Evet. Saf bir koçla, safkanlığı düşük anaçlarla güzel koyunlar elde edip üretilebilir. Çok yüksek paralar bağlamadan
Yani birkaç doğum sonrasında bu işi geliştirip güzel hayvanlar üretebilirler yani. Vallahi sabahtandır inceliyorum. Çok ilgimi çekti. Ege'nin de çok ilgisini çekti. Baba diyor elektrik alalım. Elektriği tam aldıktan sonra ben bile seni desteklemeyi düşünüyorum. Çünkü diyor beğenmeye başladım. Alman Karabaş'ın gün verimiyle Suffolk gün verimi. Şimdi Alman Karabaş'ın yün verimi ile Suffolk'un yün verimi arasında çok bir şey yok. Hemen hemen aynı, yani 3,5 kilo civarlarında. Yapağı incelikleri, Suffolk'un yapağı inceliği Alman Karabaş'a göre biraz daha ince. Anladım. Onu mikron mu diyorlar işte, bilmem kaç Evet, mikron. Ben kalın. onu tabir Evet, edemiyorum. evet, evet. Bu şu koçumuz üç- İde Frans. evet, üçüncü koyun türü olarak İde Frans mı? Koçumuz, evet. İde Frans koçumuz ama koyunlarımız Macar Merinosu. Macar Merinosu. O İde Frans dediğinin şeyi var mı? Anaçları yok. Anaçları. Şimdi biz bu Macar Merinos'una İlde Fransları bıraktık ki İlde Frans da bir et ırkı. Evet. Görüntüye bakılırsa böyle albino gibi. Yani Macar Merinos'uyla İlde Frans'ı çiftleştirdiğimizde doğan kuzuların et verimi daha yüksek oluyor. Anladım. Onun için böyle bir melezleme çalışması Evet. yapıyoruz. Macar Merinosu dediniz. Şunlar mı oluyor? Bu Evet. yüzleri, gözleri Evet, tüylü- böyle süs köpeği tüy- gibi. tüylü Şöyle olanlar. şöyle bakarsanız hocam. Şu bir Macar Merinosu. Aynen. Bu genelde filmlerde kurtların saldırdığı koyunlar genelde bunlar. Genelde yabancı çizgi filmler olduğu için kendi Evet. koyunların şekillerini çiziyorlar. Evet. Onun Vay. için biz çizgi filmlerde Milliyetçi, bunları görüyoruz. milliyetçilik akımı onlarda da fazlasıyla var. O zaman bunların hepsi Macar Merinosu. Hocam Macar Merinos'un melezleri de var. Evet. Şöyle diyelim ki şu hayvan hangisi? karnın altı cıplak gibi olan yok. Evet şu, evet. O da bir lakunun melezi. Bir daha söyler misin hocam? Lakun. Lakun. Lakun nerenin? Lakun da Fransa'nın Evet. süt ırkı bir koyun, et ırkı değil. Arkadaşlar şu İde Frans'ı tamamen bir inceleyelim. Ah. Bu tarafa getir. Tut da bakın. Arkadaşlar, dostlar, bu İde Frans dediğimizin koçu görüyorsunuz. Maşallah et olarak siz besliyorsunuz bunu değil mi? Ya bu et ırkı bir koç. Macar et kalitesi olarak İlde Frans'tan bayağı zayıf. Yani bunun melezlemelerinde kuzuların et verimi bayağı yüksek olacak. Onun için melezlemeyi İlde Frans kullanıyoruz. Bu nereden geldi diye sorabilir miyim? Ya bu ana vatanı Fransa, bunun da adı üstünde İlde Frans. Siz bunu- Biz yok, yurt içinde temin ettik bunu. Evet, maşallah sırtına bakın arkadaşlar, at gibi. Evet. Bacak kalınlığı şeye göre biraz daha ince ama Suffolk'a göre daha Suffolk'a iyi. göre. Yapısı da benziyor, albino Suffolk gibi tipi. Maşallah. Umarım hocam tam istediğiniz gibi olur. Üçüncü, o biraz önce Macar Merinosu dediniz. Tamamen Macar Merinosuyla mı? Çiftleştireceğiz, evet. Evet. İçinde tabii lagun kırmaları da var. Genelde kırma koyunlar Bu bunlar. lagun nerenin? Lagunlar bu Orta Padoktaydı. Onlar Ona şey, da bir bakalım mı? tabii. Evet. Fransız koyunu. O süt koyunu, Fransız o karnı koyunu. çıplak dediğimiz. Evet. Evet, onlara da bir inceleyelim de. Arkadaşlar, sadece şifonlu şavının cinsi olan Suffolk'u görelim derken Abdullah kardeşimiz bize maşallah her türden koyunun olduğunu gösterdi. Evet. Şimdi geldiğimiz yerde bunların cinsini tekrar söyleyelim. Bunlar lakun. Lakun. Fransız süt koyunları. Fransız süt koyunu. Evet. Peki şey soracaktım burada. Yani bunun da koçu var. Evet. Bu da maşallah. Şimdi bunun içerisindekilerin hepsi de safkan değil. Bu safkan bir lakun. Bu da safkan bir lakun. O sırtında rakam olanlar safkan. Safkan bir lakun. Öbür tarafta genelde tüyleri böyle olur onların. Hani böyle Sonda. dökülüyor mu? Evet, karnının altına doğru çıplak olur. Safkan bir lakun. Sebebi hastalık falan değil. Yok değil. Kendi orijinal yapılarından dolayı dökülüyor. Misal buradakiler lakun kırmaları. Melez bu hayvan. Bak şu Evet. hayvan melez. O hayvan orijinal bir hayvan. O hayvan da orijinal bir hayvan. Evet. Tüy dökülmesi sıkıntı mı? Yok. Hani böyle uyuzumsu mu oluyor Yok. yoksa gerçek yapılar mı öyle? Genelde sadece sırtları haricindeki karın altı tüyleri dökülüyor. Evet. Yani hayvanın özelliği bu. Anladım. Genetik yapısında. Evet. Tamamen süt, ortalama süt verimi ne kadar? Yani bunların ortalama süt verimleri 2,5 kilo. 2,5 kilo. Hı hı. Maşallah. Vallahi İkizlikleri de yüksek ama et tabii Et hayvan değil. Et hayvanları değiller. Et alımları bizim İlde Frans ve Alman Karabaş Suffolk'a göre
bayağı düşük. Düşük. Süt verimi de ona göre yüksek. Verimi yüksek. Evet. Zaten sütü için beslenen bir hayvan yani. Anladım. Biz şimdi Üstad buraya gelme sebebimiz, normalde çiftliğimiz var. Ve herkes bana işte oraya koyun al, keçi al gibi yaklaşımlarda bulunuyor. Evet. Ben de buradan diyorum ki en azından arkadaşlar, dostlar, çevremizdeki insanların bunların fiyatları hakkında bilgilenmesini istiyorum. Tabii günlük değişiyor, aylık değişiyor, dolar, Aynen. euro karşısında ama Aynen. şu anki şartlarda bu video çekildikten, yüklendikten bir hafta içerisinde mesela gelseler böyle bir Ya şimdi çiftlikten. öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bizim özellikle Suffolk'ta bir 6-7 tane kuzumuz kaldı bu sene. Evet. Kuzularımızın hepsi satıldı. Yani önceden rezerv etmeleri lazım. Evet. Suffolk için söylüyorum. Ama Alman Karabaş'tır, işte Merinos'tur. Bunlar sürekli bulunuyor. Evet. Ama Ama şu an önemli. şu an için kuzumuz kalmadı. Suffolk koçluklarımız da kalmadı, satıldı. Bir 7 tane kuzumuz var. Evet. Almak isteyen arkadaşlar olursa şunu söyleyeyim. Piyasada 3.000 liraya 4.000 liraya Suffolk koyunlar var. Ama safkanlar bunun 20-25 bin liraya kadar piyasada satılıyor. Uf. Misal ben kendi koçluklarımı 2 tane toklu aldım. Bu sene kan değişimi yapmıştım. 7-8 ay oldu. Eğer görürse Yavuz kardeşime Allah razı olsun toklular için teşekkür ediyorum. Yavuz Biçer. Yavuz O da- Biçer kardeşimize buradan selam ediyoruz. 2500 euroya aldım ben şeyleri. Ben TL diyeceğim, bekliyorum. Euro diyorsun. 2500 euro. 5000 euroya getirdik. Duydun mu Ege? Ee, Gel. bunlar da koç 2500 euro tanesi. ama Ve erkek. 7000 liraya 8000 liraya da Suffolk koçluk Türkiye'de bulunuyor. Evet. Yani insanlar ya bu paraya dana mı satıyorsun? Aynen öyle. İnek mi satıyorsun vesaire. Bak düz içinde bir arkadaş var. Kahya Hoca derler, ismini de söyleyeyim belki tanıyan çıkar. Evet. Benim diyor sakız koyunları varmış. 6-7 ay bakıyordum diyor. 40-45 kilo geliyor diyor kuzuların. Bunlar Suffolk koç bıraktım diyor. 50 tane kadar Allah'ın koyunu vardı. Benim diyor 65-70 kilo gelmeye başladı kuzularım diyor. Arada ne var? 20 kiloya yakın Evet. bir fark var. 50 tane kuzu da 1 ton et. yapar. Evet. Şimdi o kuzuya verdiğiniz Para. veya koça verdiğiniz para 3-4 katıyla zaten çıktı. Evet. Ama ben bugün bir tane koyuna bir tane koç alayım dersen ya hobicisindir ya paran çoktur. Hobiciyim. Yani ama elinizde dişi hayvan anacınız varsa verdiğiniz para yüksek bir para değil yani. Anladım. Üretmek için, et kalitesini arttırmak için çok bir para değil. Evet. Tabii dediğim gibi yani bunun 3000-4000 liraya anaçları da var. 2000 euroya kadar anaçlar da var. Yani Biri ruhsatlı, biri ruhsatsız. biri safkan, kanatlarımı ondan aldığınız hayvanların yavruları çok farklı oluyor. Bunu tabii biraz araştırmak da lazım. Çok yüksek paralara danalar da satılıyor Avrupa'da ama biz o danaların hiçbirini alamayız. Almıyoruz da ne yapıyoruz? Onların spermalarını alıyoruz. Evet. Spermalarını tohumlamada kullanıyoruz. Bir tohuma 200-250 lira para veriyoruz. Onu hesapladığınızda adam tohumunu sadece sattığı spermayla çiftlik kurar. Ya işte. Ama biz o tosuna o parayı verir miyiz? Veremeyiz. Gideriz 300 sperma alırız. Evet. 200 sperma alırız. Aslında böyle bir şey. Yani matematiksel olarak hesap yapıldığında çok bir para değil. Değil. Evet. Bu işi yapacaksak. Yani ama bu anlatmak da zor. Anlayan insanlar alıyor zaten. Ama dediğim gibi sattığımız hayvanın belki de %30'unu üretici alıyor. Diğer geri kalan %70'ini Hobici. hobici. Adam Parası diyor ki ya çok olan. benim diyor çiftlikte 2 tane dursun. Veya diyor Evet. ki işte benim bahçede 2 tane şekli, şemali hoşuma gitti. 2 tane Evet. dursun diyor. Aynı düşüncelerdeyiz. Ama biz de istiyoruz ki yani burada %20 hobici alsın. %80 üretici alsın. Tabii şu da var. Ya her hayvana Suffolk bırakalım, kendi ırklarımızı bozalım vesaire. Değil. Sonuçta kuyruksuz hayvanlarla işte safkan diyelim bak şu hayvanlar. İşte Macar Merinosu melezi, Lakun melezi, İle-de-France melezi vesaire vesaire. İşte böyle safkan bir sürüsü olmayan, diyelim ki adamın güzel bir Karacabey veya Bandırma Merinosu veya saf sakız ırkını bozmasın. Çünkü Maşallah. onların amaçları başka. Niye amaçları başka?
Ya bugün sakız, o da döl verimi yüksek, süt verimi yüksek bir hayvan. Yani ülkemizdeki bütün hayvanlar illa Fransa'da Suffolk'la kıralım vesaire böyle bir şey de zaten düşüncesi de yanlış. Evet. Şimdi iklimsel olarak da bölgemizde ne var? Mesela İvesi koyunu var, sıcağa dayanıklı. Kangal koyunlarımız var, soğuğa dayanıklı, Evet. zor şartlara dayanıklı. Yani ırkımızın genetiklerini bozup hepsini bir şeylerle melezleyip farklı bir şeyler yapmak manasında değil ama elimizde kasaba çalıştığımız hayvanlar için melezleme bence lazım ve melez azmanı kuzular da çok güzel karkas kilo veriyorlar. Evet. Özellikle bu Suffolk'la, Alman Karabaş'ta. Alman Karabaş da öyle. Şimdi misal benim şu an koyunlarım boş ve yaylımda ama Alman Karabaş var. Anaç 60 kilo, 70 kilo. Alman Karabaş var. 120-130 kilo. Ona da Alman Karabaş diyorsun, ona da Alman Karabaş diyorsun. Adam diyor ki ya işte bu niye pahalı veya işte senin koyunların niye pahalı? Ucuz koyun da var, pahalı koyun da var ama hepsi genetik kalitesine göre değişiyor. Amaca göre. Şurada birkaç tane şey gördüm. Böyle Hollanda ineği gibi böyle lekesi sırtında ve siyah. Yo, o bizim O ne? Onun sakız cinsi mi? melez, o da melez. Sakız Yani melez. bu bölümdekilerin hepsi melez hayvanlar, safkan değiller yani. Anladım. Şu Ona şeyler göre de bu fiyatları da uygun da. merinoslar bu. Macar merinos. Macar merinosu var. Dedim Evet, ya, yani. onlar safkan mı? O Macarlar saf bak. İçinde Evet. saf Macarlar var. Evet. Lagun kırmaları da var. Bak oradaki Macarlar saf. Evet. Gördünüz. Arkadaşlar çizgi film şöyle bir gideyim de çizgi filmlerde gördüğüm bu kurtların kovaladığı bir şöyle çıkayım şurada. Çıkabilsem. Evet. Şu görüyorsunuz arkadaşlar. Macar merinosu dedikleri. Şöyle bir suratına bakın arkadaşlar. Filmlerde var ya suratı sağa solu böyle arka tarafa geçti de bir açılsa evet gördüğünüz arkada şurada gördüğünüz gibi Macar merinosu. Gerçekten şaşırdım. Şurada da bir Macar merinosu var. Evet. Safkan bir Macar merinosu. Başka var mı? Bir sürü çeşit koyun var ama arkadaşlar benim gerçekten ilgimi çekti. Biraz önceki koçumuz burada. Bir de Frans. Maşallah arkadaşlar. Burada da koçu görüyorsunuz. Bu Fransa'dan bize yazan arkadaşlar. Bakın sizin memleketten gelme. İnşallah darısı başımıza deyip de buradan da sahipleniriz diye düşünüyorum. Şunu göstereyim size. Şöyle suratını gördüğünüz gibi Macar merinosu. Ağzı, yüzü, gözü yün. Bizim 8 dönüm bir arazimiz var. 8 dönüm arazi boş kaldı. Normalde yem bitkisi ekecektik. Ben birkaç tane güvercinim var ama toplasan 60 tane falan. Ben orayı çiftlik olarak yaşamak alanı haline çevirmek istiyorum. 2 tane keçi aldık. Ömrümüzden ömür gitti. Özellikle de Ege'nin ve keçi gördüğümüz zaman kaçacak yer arıyoruz. Bize dediler ki gelin siz koyun, kuzu işine bakın. Bak bu bir Evet. keçi. Evet. Bizim bir Halaoğlu'nun keçisi. Evet. Hediye gelmiş. Kendisine buraya bıraktı. Evet. Burada yaklaşık 8 padok var. Bir de samanlık var. Padok ne demek önce arkadaşlar? Bölmeler. Şu bölmelere padok diyoruz. Evet. Bunların hepsini günlük gezer. Oradan çıkar oraya girer, oradan çıkar oradan Evet. samanlığa girer. 1 kilo atıyorum pardon 1 TL'lik yem yer. 5 TL'lik yeme Zarar verir. Aynen öyle. Bizim de ağaçlara zarar veriyordu. Onun ısırdığı hiçbir ağaç tutmadı şu an ya. Felç geçirdi hepsi. Eskiler öyledir ya. Keçinin ağzı zehirlidir diye. Aynen öyle. Ota karşı. Hiç yerinde de durmuyor. Biz de diyoruz ki 8 dönümün içerisinde başıboş gezsin. Biz tamam yemini, arpasını, suyunu verelim de hayvanlar orada onun krallığı olsun istiyoruz. Böyle bir düşüncemiz var. Bize ne tavsiye edersin? Koyun olarak mı? Evet. Yani bu sizin Süt için biraz mi, yem için mi? ekonomik olarak sizinle alakalı bir şey. Yani çok kaliteli bir hayvan isterseniz. İkisini de soruyoruz hocam. En uç ve en dip. Irk Şimdi- olarak hangisini düşünürsünüz? Ben Suffolk'tan yanayım. Bunu kamera arkasında konuşsak daha iyi olmaz. Ha, o da olur, o da olur. Neyse arkadaşlar kamerayı burada kapatıyoruz. Arkadaşlar ne diyoruz o zaman? Kapalı kapılar ardında görüşeceğiz. Bu bir devlet sırrı. Çünkü fiyatlar biraz fazla. Bende de biraz memur zihniyetli olduğum için Abdullah hocam üzülmeyeyim diye kamera kayıtlarını kapatmamı istedi. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Bu güzel sohbetinden ve bu koyun çeşitlerini bize anlattığı için bize yaklaşımından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve diyoruz ki videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Sheep on the Shaun isimli koyun hakkında düşünceleriniz olarak yorum